Herkese merhaba. Bugün kliniğin en önemli konularından birini, Türk Toraks Derneği'nin toplumda gelişen pnömoni kılavuzunu tüm detaylarıyla ele alacağız. Bu uzlaşı raporu, biliyorsunuz, sahadaki hekimler için adeta bir yol haritası. Gelin bu yol haritasını adım adım inceleyelim. Peki konumuz neden bu kadar önemli? Bunun cevabını tek bir rakam veriyor aslında. 5. Türkiye'de alt solunum yolu enfeksiyonları en sık karşılaşılan 5. ölüm nedeni. İşte bu çarpıcı veri toplumda gelişen pnömoni yönetiminin ve elimizdeki bu kılavuzun neden bu kadar hayati olduğunu bize tek başına anlatıyor. Bu incelememizde izleyeceğimiz klinik yol haritası da işte bu 5 temel adımdan oluşuyor. Önce sorunun büyüklüğünü ve ciddiyetini anlayacağız. Ardından tanısal sürece yani araştırmaya geçeceğiz. Sonrasında en kritik karar anlarından biri. Nerede tedavi etmeliyiz? Tabii ki çözüm yani doğru antibiyotik seçimi ve en sonda da en önemlisi yani gelecek korunma yöntemleri. İlk bölümümüzde başlıyoruz. Sorun. Çoğu zaman halk arasında göğüs enfeksiyonu ya da zatüre diye bilinen bu durumun neden bu kadar ayrıntılı bir klinik rehbere ihtiyaç duyduğunu ve ölüm oranları üzerindeki etkisini şimdi daha net göreceğiz. Bakın bu grafikte riskin nasıl katlanarak arttığını çok net görüyoruz. Kılavuza göre ayaktan yani evde tedavi edilen bir hastada ölüm riski yaklaşık %5 iken hastaneye yatış gerektiğinde bu oran %12'ye çıkıyor. Eğer durum daha da ciddileşir ve yoğun bakım ihtiyacı doğarsa risk %40 gibi gerçekten dramatik bir seviyeye ulaşıyor. Bu da demek oluyor ki hastayı nerede tedavi edeceğimiz kararı kelimenin tam anlamıyla hayati bir öneme sahip. Şimdi de tanı sürecine, yani işin biraz daha dedektiflik kısmına geliyoruz. Bu aşamada klinisyenler enfeksiyonun sorumlusunu bulmak için çeşitli ipuçlarını bir araya getiriyorlar. Tanı süreci işte bu 4 temel adımla ilerliyor. Her şey hastanın anlattığı şikayetlerle ve fizik muayenede, örneğin steteskopla dinlerken duyulan o tipik seslerle, rallerle başlıyor. Sonrasında bu şüpheyi doğrulamak için genellikle bir akciğer röntgeni çekiliyor ve tabii ki sorumlu mikrobu yani etkeni belirlemek için de mikrobiyolojik ve diğer laboratuvar testlerine başvuruluyor. Mikrobiyolojik testler için de bu yöntem gerçekten çok kritik. Balgamın gram boyaması bize etken hakkında çok hızlı, çok değerli ön bilgiler sunuyor. Yani bu basit mikroskobik inceleme, kültür sonuçları gibi daha kesin sonuçlar çıkana kadar geçen sürede başlayacağımız ampirik tedavinin, yani en olası hedefe yönelik tedavinin daha doğru şekillenmesini sağlıyor. Ve geldik incelememizin en kritik dönüm noktalarından birine. Tanı artık kondu. Şimdi sırada belki de en önemli karar var. Hastaya hangi seviyede bakım sunulmalı? Evet, klinisyenlerin karşılaştığı temel soru tam olarak bu. Ve bu karar, kılavuzun da ısrarla vurguladığı gibi, sadece hekimin tecrübesine veya sezgilerine değil, objektif verilere, yani skorlama sistemlerine dayalı olarak verilmeli. Bu, modern hasta yönetiminin temel taşıdır. İşte karşınızda bu sistemlerden en bilineni CURB-65. Bu bir klinisyenin dakikalar içinde hastanın başında uygulayabileceği çok güçlü ve pratik bir araç. Gördüğünüz gibi 5 basit kriter var. Konfüzyon, üre seviyesi, solunum sayısı, kan basıncı ve hastanın 65 yaş üstü olup olmadığı. Her bir kriter 1 puan demek. Skor yükseldikçe risk artıyor. Mesela 0-1 puan genellikle ayaktan tedavinin uygun olduğunu düşündürürken, 3 veya daha yüksek bir skor, hastanede hatta belki de yoğun bakımda tedavinin zorunlu olduğunun altını çiziyor. Rehberde adı geçen bir diğer önemli sistem de PSI, yani pnömoni şiddet indeksi. Bu iki sistemin birbirine göre avantajları var. CURB-65 basitliği sayesinde hastaneye yatması gereken o yüksek riskli hastaları hızla tespit etmek için harikadır. PSI ise daha karmaşık, daha çok parametre içerir ama özellikle düşük riskli hastaları belirlemede çok daha hassastır. Yani gereksiz hastane yatışlarını önlemek için kimin güvenle eve gönderilebileceğini bize daha net gösterir. Tamamdır. Tanı kondu, hastanın riski belirlendi ve nerede tedavi edileceğine karar verildi. Şimdi sıra geldi savaş planının en kritik kısmına, yani çözüme. Doğru antibiyotiği seçmek tamamen hastaya özgü faktörlere dayalı stratejik bir karardır. Burada en kritik nokta şu: antibiyotik seçimi asla bir tahmin oyunu değil. Kılavuz diyor ki, henüz sorumlu mikrop kesinleşmeden başlanan ampirik tedavide bu faktörleri mutlaka göz önünde bulundurun. Hastanın altta yatan kronik bir hastalığı var mı? Son 3 ayda antibiyotik kullanmış mı? Bu soruların cevapları dirençli bir bakteriyle karşılaşma ihtimalimizi doğrudan etkiler ve ilk ilaç seçimimizi tamamen değiştirebilir.
İşte bu basitleştirilmiş tablo, kılavuzdaki tedavi mantığını çok güzel özetliyor. Bakın, hastanın sağlık durumuna ve tedavi edildiği yere göre önerilen antibiyotik tedavisi nasıl da değişiyor. Örneğin, altta yatan kronik bir hastalığı olmayan, ayaktan takip edilecek bir hastada genellikle amoksisilin yeterli olabilirken, ek hastalıkları olanlarda veya hastaneye yatırılanlarda çok daha geniş spektrumlu ilaç kombinasyonları gerekiyor. Ve geldik son bölümümüze. En ileriye dönük, en proaktif aşamaya, gelecek. Tedavi tabii ki çok önemli ama hastalığın hiç ortaya çıkmamasını sağlamak, yani korunma, bundan çok daha değerli. Kılavuz, bakteriyel pnömoninin en sık görülen sorumlusu olan pneumokoklara karşı aşılamanın altını kalın çizgilerle çiziyor. Bu slaytta aşılanması şiddetle tavsiye edilen kilit risk gruplarını görüyorsunuz. Kimler bunlar? 65 yaş üzerindeki herkes, kronik kalp, akciğer, böbrek gibi hastalığı olanlar ve tabii ki bağışıklık sistemi şu ya da bu nedenle zayıf olan bireyler listenin en başında yer alıyor. Pneumokok aşısının yanında kılavuz, dolaylı ama bir o kadar da etkili bir korunma yöntemine daha dikkat çekiyor, yıllık grip aşısı. Neden mi? Çünkü gribi önlemek aslında çoğu zaman pneumoniyi de önlemektir. Grip enfeksiyonu vücudun savunma hatlarını zayıflatır ve bakteriyel bir pnömoni için adeta bir davetiye çıkarır, kapıyı ardına kadar açar. Sonuç olarak bu kılavuz bize pnömoniye karşı elimizde ne kadar güçlü silahlar olduğunu gösteriyor. Kanıta dayalı, akılcı tedavi yaklaşımları ve son derece etkili aşılar. Bu kapsamlı incelemeyi gelin şu can alıcı soruyla bitirelim. Elimizdeki bu bilimsel birikimi ve modern korunma yöntemlerini toplum sağlığını korumak adına ne kadar verimli ve etkili kullanıyoruz? Bu sanırım hem sağlık profesyonelleri hem de toplum olarak hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Dinlediğiniz için teşekkürler.